Herkese Tatlı Sanata Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok lezzetli, o kadar farklı bir kurabiye hazırladım ki eminim denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Sadece sıvı yağla az malzeme ile hazırlayabileceğiniz en iyi kurabiyeleri sizler için hazırladım. Seneler önce Instagram sayfamda da bu tarifimi paylaşmıştım. Çok beğenilmişti. Şimdi de sizler için bir video çektim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli Hindistan cevizli reçelli kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı kıralım. 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim ve çırpalım. Bu aşamada el çırpıcısıyla çırpabilirsiniz. Yumurta ve şekeri birkaç dakika çırptıktan sonra 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip tekrardan çırpmaya devam edelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Şekeri, yumurtayı ve sıvı yağı tekrardan birkaç dakika çırptıktan sonra diğer malzemelerimizi eklemeye devam edebiliriz. Bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Ve 3,5 su bardağı un ekliyorum. Orta sertlikte yumuşak bir hamur hazırlayalım. Çok cıvık bir hamur olmayacak. Hafiften orta sertlikte bir hamur olacak. Tüm malzemelerimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi çok az malzemeyle, sadece 4 malzemeyle hazırlayabileceğiniz muhteşem bir kurabiye tarifi. Elimizle hamurumuzu iyice karıştırıp yoğuralım. Güzel bir hamur elde ettikten sonra avucumuzun içerisinde bezeler alıp yuvarlayalım. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde, yakından da gördüğünüz gibi orta sertlikte ama yumuşak bir kurabiye hamuru. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsimize hamurumuzdan parçalar kopararak avucumuzun içerisinde yuvarlak bezeler hazırlayalım. İçerisine çilek reçeli kullandım ben. Avucumun içerisine yuvarladıktan sonra içini hafifçe parmağımla oydum ve reçel ekledim. Reçelin özellikle tanelerini ekliyoruz. Sulu kısmını eklemiyoruz. Ben olabildiğince süzerek reçellerin tanelerini bir kaseye aldım. Çilek tanelerini hamurumun içerisine 2 veya 3 adet çileğin büyüklüğüne göre yerleştirdim. Eğer çilekler çok küçükse 3 adet koyabilirsiniz. Büyükse 1 adet bile yeterli olacaktır. Hamurumuzun içerisine çilek taneleri koyduktan sonra uç kısımlarını hamurumuzun birleştirelim ve avucumuzun içerisinde yavaşça yuvarlayalım. Yuvarlak şekli verip yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde dizelim. Hamurumuzun içerisinde 2 adet yumurta ve 1 paket hamur kabartma tozu olduğu için kabaran bir kurabiyedir. O yüzden birazcık kurabiyelerin arasında boşluk bırakarak yağlı kağıt serili fırın tepsimize dizelim. Çünkü hafiften kurabiyelerimiz yayılıyor. Biraz oval şeklinde bir kurabiye oluyor. Bu kurabiyenin içine reçel yerine dilerseniz lokum da ekleyebilirsiniz veya çikolata parçaları ekleyerek de hazırlayabilirsiniz. Kurabiye hamuru çok lezzetli oluyor. Şimdiden bunu da belirtmek isterim. Hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 18 adet reçel dolgulu Hindistan cevizli kurabiyeler elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak artırarak daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Çilek reçeli yerine dilerseniz kayısı reçeli veya şeftali reçeli de çok yakışacaktır. Taneli, büyük taneli olan reçellerle de bu tarifi deneyebilirsiniz. Kayısı reçeliyle de bu kurabiye çok güzel oluyor. Ben daha önce Instagram sayfamda kayısı reçelli Hindistan cevizli kurabiye yapmıştım. Çok lezzetli olmuştu. Dış kaplamasını da aynı şekilde yine çilek reçelinin suyuyla bu şekilde bulayacağız. Taneli reçellerde elinizin altında hangi reçel varsa o reçelle de bu kurabiye tarifimi deneyebilirsiniz. Kurabiyelerimize şekil verip hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin
Üzeri kızarana kadar ve altı da kızarana kadar alt üst fırın ayarında pişirelim. Ben yaklaşık fırınımda 15 ila 20 dakika aralığında tuttum. Lütfen 15 dakika olduktan sonra kontrol ederim. Üzeri kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. En fazla 20 dakikaya kadar pişiriyoruz. İçerisinde reçel olduğu için üzerindeki kurabiye hamurunun olabildiğince kıyır bir şekilde kızarması gerekiyor. Çünkü içerisi ıslak kalabilir. Buna da dikkat edelim. Ben fırınımda yaklaşık 18 dakika kadar tuttum. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimin üzeri çok güzel kızardı. Kurabiyelerimi fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçer geçmez kurabiyelerimi çilek reçelinin suyuna batırıp çıkartıyorum. Sonrasında Hindistan cevizine buluyorum. Bu şekilde çok güzel ıslak ıslak nemli bir kurabiye oluyor. İç dokusu nemli ama çok lezzetli bir kurabiye. Gerçekten buna inanamayacaksınız. Çok farklı lezzetli bir kurabiye tarifi diyebilirim. Sıvı yağla yapılan en lezzetli kurabiye tarifim olduğunu söyleyebilirim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir yandan gördüğünüz gibi oğlum da, küçük oğlum da hemen kadraja giriyor. Reçelin içerisine kurabiyeyi bıraktı. Sabırsızlıkla tadına bakmak istiyor. Bu kurabiye hayatımda tattığım en lezzetli sıvı yağlı harika bir kurabiye diyebilirim. 7-8 sene önce Instagram hesabımda da bu tarifimi paylaşmıştım. Deneyen herkes çok beğenmişti. Hatta sıvı yağla yapılan kurabiyelerde kıvamını tutturamayıp yayıldığını söyleyen takipçilerim bile bu kurabiyenin reçelsiz bile çok güzel olduğunu bahsetmişti. Sizler de deneyin, denedikten sonra yorum kısmına hepinizin düşüncelerini merak ediyorum. Bu arada kullandığım reçelin suyu gördüğünüz gibi oldukça akışkan. Öncesinde bir cezvenin içerisine su doldurdum. Reçelin kavanozunu da içerisine koydum ve böylelikle reçelin suyu daha akışkan kıvamda oldu. Kurabiyeleri ıslatırken daha akışkan kıvamda olması gerekiyor reçelin suyunun. O yüzden koyu kıvamlı bir reçel olmaması gerekiyor. Bu şekilde sizler de ocakta reçeli ısıtıp hazırlayabilirsiniz. 2 paket Hindistan cevizi kullandım. Yani 2 su bardağı Hindistan cevizi diyebilirim. Bu malzeme ölçülerine 2 paket Hindistan cevizi tam yetti. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, sunumunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Yakından da gördüğünüz gibi sunum tabağında bile görseli çok güzel olan bir kurabiye tarifi. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölüp sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. İçi akışkan, reçel dolgulu, Hindistan cevizli bu kurabiyenin sıvı yağla yapıldığına inanamayacaksınız. Kurabiyelerinizi bu şekilde hazırladıktan sonra en az 2-3 saat kadar dinlendirin. Bekledikçe lezzetine lezzet katan bir kurabiye diyebilirim. Ağızda dağıldığına, sıvı yağla yapıldığına ve bu gevrekliği yakaladığınızda şaşıracaksınız. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi lütfen yazmayı unutmayınız. Henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime düşünceleriniz fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.